Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurtbay. Achtung, yine geldim arkadaşlar. Sizin için geldim her zamanki gibi. Mayday, 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 mayday. Arkadaşlar başlıyoruz. Achtung, açalım hemen Solarfire'ı ve 18 Mart. 18 Mart gökyüzü Solarfire. Ay Balık burcunda 19 derece. Mars Balık burcunda 12 derece. Bu bir Ay-Mars kavuşumudur. Mars Balık burcunda düşük bir vaziyettedir. Çünkü Mars artı Balık ise eksi. Ay da eksi. Aynen. Bu bir eksi artı kavuşumudur. Sonuç eksi çıkar. Çünkü eksi çarpı eksi eşittir. Eksidir. Aynen. Ve Ay düğümü S komutunda kırmızı S'de, siyah S'de olursa retrodan çıkıyor demek. Retrodan çıkıyor demektir. Ancak kırmızı S olunca retroya dönecek demektir. Aynen. Bunu nereden anlıyoruz? İlerletelim. Hop bir gün sonra retroda. Yani yine durağan pozisyondan ters harekete geçmeye bizi mantıken bir şeyleri inşa ederek evrilme sürecine doğru götürme çabası matematiksel olarak. Açı burada Güneş ve Eros. Eros özellikle evrim ve matematik sürecinde bir kadınla bir erkeğin bir araya gelip ruhsal bütünlük yaşayıp, bütünleşip o aldıkları matematiksel enerjiyle beraber ayrılıp evrim sürecinde Uranüs'e doğru gitmeleri gerektiği manasına gelir. Evrim bunun üstüne döner. Kadın ve erkeğin, Venüs ve Mars'ın kavuşup ayrılıp yükselmek. Kavuşup ayrılıp yükselmek. Ya da beraber yükselmek yapabiliyorlarsa o da büyük bir ego savaşıdır. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi bir genişleme ve durağanlık. Durağanlık ay düğümünün, gerçek düğümün durağan kısmı. Şu anda burada e, matematiksel olarak geri çekiliyorsun. Ancak Mars o da geri çekiliyor. Niye? Çünkü rahat değil Balık burcunda. Balık Ay'la beraber bütünleşip olayı daha da geniş bir çerçeveye yayma amaçlı. Ve bu da otomatik olarak algoritmik şekilde bu haritayı döndürür, şu açı, şu kare açı döndürür ve Jüpiter olasılıkları görüp yön değiştirmeyi sağlar. O yön değiştirmek için bu açı bir kaldıraç açısıdır. Bu kaldıraç açısı ve yaratıcılığı kullanırsan eğer çok güzel noktalara doğru dönüp bunu hangi birinin adını unuttum onu. Bunu açıları bilen arkadaşlar trigonometri veya trigonometri demeyeyim buna. Trigonometri değil. Buna adı aklıma gelmiyor. Anladınız siz onu. Matematiksel. O açıyı alıp ona göre inşa etmeye başlamak. Achtung. Harita tam olarak onu göstermekte. O sebepten dolayı 18 Mart günü tamamen bunun üstüne matematiksel olarak odaklanmanız lazım. Mayday, mayday. Şimdi bunu bunu tarot dilinle nasıl anlatacağız? Onu gözden geçirelim hep beraber. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, balık sizin 12 numaralı eviniz. Bir şeyleri tamamlayıp ilerleme zamanı olduğunu gösteriyor. Siz bu ilerleme aşamasına geçerken ay düğümü sizi geriye doğru çekmeye başlayacak. Niye? Alışkanlıklarınıza doğru çekmeye başlayacak. Sizin o alışkanlıklarınıza karşı matematiksel bir savaş verip, mantıksal bir savaş verip, inşa edip o alışkanlıkları geride bırakıp daha da yükselmeye başlamanız gerekiyor. Mayday, mayday. Achtung.
Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Zihin önemli. Kılıçların üçlüsü. Diyor ki bir zihin savaşı olacak. Zaten Eros onun için orada. Bir zihin savaşı olacak. Kim haklı, kim haksız, kimin doğrusu daha verimli matematiksel olarak, kimin doğrusu değil. Çünkü farkındaysanız Venüs Koç'ta, artıda. Satürn Koç'ta, artı ekside. Çünkü Satürn eksi. Ay ekside, Güneş ekside, Mars ekside, Merkür de ekside. Tamamen bir yapılandırma. Eksi, matematikteki eksi nedir? Bir şeyi inşa etme arifesidir. Onun inşa edebilmesi için sizin artınızın onun üstüne gelip o atomu bütünleştirmeniz gerekiyor. Atom nedir? Atom, eksi ve artının oluşumu. Matematiksel olarak. Evren eksideyse oraya artı olarak siz gelip o atomu tamamlayıp o tamamladığımız atomu bir inşaata çevirmeniz gerekiyor matematiksel olarak. Ve ayın 18'inde de onun çatışmasını yaşayacaksınız sayın koçlar. O çatışma alacağınız haberlerle kaynaklı çatışmalardır. Bu habere nasıl giderim? Bu olayı nasıl inşa edelim? Ortak fikirlerle mi yoksa fikir ayrılığıyla mı? Aynen. Çünkü onun bir sonraki aşaması köklü kararlar alma arifesidir hayatınızda. O köklü kararlara hanginizin doğrusuyla gideceksiniz? Ya da ortak bir doğru mu bulacaksınız? Mayday, mayday. Ayın 18'inde bu kararı alma arifesine doğru gidiyorsunuz. Ona göre hareket edin sayın koç burçları. Çünkü 12 numaralı ev der ki o köklü kararı aldın mı artık dönüşü yoktur. Onu 12 numaralı o alışkanlıkları orada bırakırsın. Onun dönüşü yoktur. Orada bir evrim, yapılanma ve yükselme aşaması vardır sayın koçlar. O yüzden ayın 18'inde bunu baz alıp da hareket edin. Gelelim sayın boğa burçlarına. Mayday, mayday. 12 numaralı evle koç, 11 numaralı ev balık. Dış kaynaklar evi. Ve tamamen gardların düşük olduğu bir alan. Niye? Mars orada balıkta. Achtung, sen de boğasın. Sen de zaten savunmaya yöneliksin. Bakalım orada nasıl bir matematiksel veri çıkacak ortaya. Sayın boğalar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın boğalar, değneklerin altılısı. İlerlemen gerekiyor 11 numaralı ev. Dışarıdan gelen kaynaklar evi. Achtung. O yüzden ilerlemen gerekiyor ve senin de bir dönemi kapatmaya doğru hazırlanman gerekiyor. Ona hazırsan yürüyebilirsin. Hazır değilsen yürüsen de ilerleyemezsin. Çünkü kapatmadığın bir dönem var. Aynen. Kapattığın dönem seni ondan sonra değersel olarak bir dalgalanmaya sokacak. Çünkü kapanması gereken şart, mutlak bir alan var. Onu kapattın mı o yol tamamen açılacak. Çatır 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 inşa etmeye gideceksin. Yani Türkçe mealiyle savunma akışına çıkman lazım. Yoksa ne ilerleyebilirsin ne inşa edersin. O dalgalanmayla korkarsın. O alanı kapatamazsın. Kapatamadığın için de evrim sürecinde geride kalırsın. Geride kalırsan da bayağı bir ışığın sönmeye başlar. Işığın söndüğü için de yaptığın bütün değer kaybetmeye başlar. Sayın boğalar ona göre hareket edin. Bu mudur? Budur abi. Achtung. Gelelim ikizler burçlarına. Kariyer evi abi. Kariyer evi. Orası önemli. Mars orada, balık orada, ay düğümü orada, güneş orada. Kariyer evinde dananın kuyruğu kopuyor. Ve ikizler 2 numaralı yengeç. Orada Jüpiter var. Kendi değerlerin için oraya çok güzel açılar geliyor. O açıları çok muazzam bir şekilde kullanman gerekiyor. Çünkü 9 numaralı evinde gördüğün gibi haritada Plüton var. Mouse'la işaret ediyorum. Plüton var. Plüton 9 numaralı evde. Onu orada kaldıraç şeklinde kullanıp
Matematiksel analizi iyi yapıp kariyerini bir üst aşamaya kaldırman gerekiyor sayın ikizler. Bakalım olay nereye gidecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın ikizler. Diyor ki harekete geçirecek haberler geliyor. Tam motive edecek, seni motive edecek haberler geliyor. Sen de o haberler geldikten sonra harekete geçeceksin. Ancak kariyerinle ilgili, yaşam tarzınla ilgili, alışkanlıklarınla ilgili fikir çatışmaları olacak. O fikir çatışmalarını nasıl ekarte edeceksin? Nasıl bir uzlaşma sağlayacaksın? O uzlaşma çünkü kariyer dümenini, araba kartı bu, yengeç tarafından 4-10 aksı, kariyer dümenini başka tarafa doğru döndürmeye çalışacaksın. Çalışmak zorundasın zaten. Ben risk alamıyorum. Yok. Aksi takdirde Plüton kaldıracı senin üstüne doğru dönmeye başlar. Yukarı doğru çıkacağın yerde aşağı doğru gitmeye başlarsın. Niye? Biz uzlaşamadık. Uzlaşsaydınız kardeşim. Niye uzlaşamadınız? Çünkü sorumluluk alamadınız. Sorumluluk alamadığınız için de o haberler elinizde patladı. Sadece motive oldunuz ama hiçbir matematiksel icraat gerçekleşmedi. O yüzden sayın ikizler ayın 18'ine şiddetle dikkat edin. Çünkü ondan sonra ay düğümü de geriye doğru gitmeye başlayacak. Şu anda boşta. Yani o tarihte boşta. Bir geri çekim yok. Sen o yüzden onu iyi kullan. Çünkü bir gün sonra geri çekim başlayacak. O geri çekim başladığı zaman senin burada kurmalar başlayacak. O kurmalar da seni motive etmeyecek, demotive edecek. O demotivasyona karşı senin bir takım matematiksel ve mantıksal hareketlerle bir şeyleri inşa etmeye başlaman gerekiyor. Bu mudur? Budur sayın ikizler. Gelelim şimdi sayın yengeç burçlarına. 9 numaralı ev. Yaşam tarzını gözden geçirip ona göre kararlar alıp bakış açını gerekirse değiştirip kariyerine doğru şekillendirmen gerekiyor. Mayday mayday. Alçalanın Oğlak 8 numaralı ev Plüton. Bütün gücü Plüton başkalarının kaynaklarını yönetmekten götürüyor. O başkalarının kaynaklarını yönetip oradan kendi kaynaklarına kaynak taşıyıp o yaşam tarzını şekillendirmen gerekiyor sayın yengeç. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bunun için de korkularını yenmen gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. O gölgeleri açıp güneşin oraya giriş yapmasına ve gördüğün zaman o bölümü kapatman lazım. Aha, demek ki bu kapanması gereken, benim dönmem gereken kısım. Dış kaynakları da al, hop oraya inşa etmeye başla sayın yengeç burcu. Aksi takdirde yönetemezsin ama bir şeylerin akışını değiştirmen gerekiyor. Jüpiter kartı öyle diyor. Akışını değiştirmen gerekiyor. Yaşam tarzını değiştirmen gerekiyor. Ve o yaşam tarzının değişmesiyle beraber çok daha üst çıtaya ilerlemen gerekiyor sayın yengeç. Ama bunun için the one, kendi korkularınla yüzleşeceksin abi. Onları knockout edeceksin. Sırf kendi korkuların değil, seni aşağı çekmeyen, etrafında bulunan, bu korkulara sahip olan diğer insanları da aşağı çekmen gerekiyor mantık olarak. Bu mantığı oturttun mu? Ondan sonra tıkır tıkır yürü sayın Güneş burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Bu mu? Bu. Net. Net. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Alçalan Kova 8 numaralı ev balık. Ay orada. Ortaklıklar, rekabet, emlak, borsa ve finans. Bakalım orada neler olacak sayın aslan. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlar için? Birincisi, ben biliyordum cümlesi ayın 18'i için sana yasak. Biliyorum demek sürprizlere, gelişecek olan sürprizlere olan kapıyı kapatır. O riski almayacaksın. Bir şeylerden de bıktıysan onu neşter gibi kesip atman gerekiyor. Achtung! Niye? Çünkü işte ben daha iyi biliyorum diyen insanlar çıkacak. Eğer harbiden daha iyi bilmediğine eminsen neşter gibi kes.
matematiksel bir dayanağın, bir ispatın varsa neşter gibi kes. Eğer yoksa bil ki sıkıntı sende Sayın Aslan. Bil ki sıkıntı senin ön yargında. Aynen. Eğer senin ön yargındaysa uzlaşmayı tercih et. Çünkü 8 numaralı ev başkalarının kaynaklarından beslenme evidir. Sen bile bile haklı olduğunu, bir karşındakinin haklı olduğunu bile bile kendi egon buna müsaade etmiyorsa sonra oturup ben niye uzlaşamadım diye ağlamayacaksın Sayın Aslan. Mantıklı olacaksın. Bu şu demek değildir. Onun haksız olduğunu bile bile gittim çünkü işime geldi. Bu da kendi değerinden bedel ödemektir. Bu da yanlıştır. Mayday, mayday Sayın Aslan Burcu, ona göre hareket et. Gelelim şimdilik Sayın Başak Burçlarına. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. Gölgelerin gücü adına tam yeni ay enerjisi geliyor. Bu mudur? Budur. Sayın Başaklar, Başak Burcu 1, Başak Burcu 2 ve Başak Burcu 3. Ne diyormuş Başaklar için? Nedir? Atış yapman gerek. Hadouken açman gerek. Hadouken. Hadouken. Hadi Sayın Başak. Hadouken. Atış yapman gerekiyor. Bu yapacağın atış alacağın haberlerin eşliğinde konfor alanını yükseltmeye başlayacak. Orada duygularına ket vurman gerekiyor. Çünkü duygularına bakarsan panik yaşarsın. Panik yaşarsan bu atışı adam gibi yapamazsın, saçmalarsın. O yüzden matematiksel hareket edeceksin. Bu bir, sıfır, bir, sıfır eşittir bir. Birse yardır, her şeyi kapat, yıldız kartı, her şeyi kapat, dümdüz bir şekilde ilerle Sayın Başak. Şalteri indir komple. Oradakini indir, oradakini indir, oradakini indir, oradakini. Full mantık, düz mantık, yardır Sayın Başak. Bu Balık Burcu yeni ayında. Bu mudur? Budur. O atışı yapmazsan çünkü içinde patlar ve kurmaya başlarsın. Yapmadığını da kalanları da parçalamaya başlarsın. Oraya gitmedin mi? Buradakileri de parçalayacaksın o zaman. Mayday mayday. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Alçalan Koç 6 numaralı ev. Organizasyonlar evi. Organizasyonlar ne durumda Sayın Terazi? Akıllı ol. Organizasyonlar ne durumda? Bakalım şimdi. 1, 2 ve 3. Diyor ki gölgelerin gücü adına yepyeni maceraya başlıyor. Niye? Yepyeni maceraya başlıyorsun Sayın Terazi. Joker kartı öyle diyor. O macera seni öyle bir konfor alanına götürecek ki Mayday, 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 mayday diyeceksin. Ne mantık yürütmüşüm be. Ne mantık yürütmüşüm be diyeceksin. Ne mantık yürütmüşüm? Orada kapanan dönemin ardından yepyeni, daha konforu yüksek bir değersel alana geçiş yapacaksın Sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Terazi. Bu mudur? Budur abi. Saldırın abi. Aynen saldırın. Kim tutar seni? Ganyan bas gerekirse. Aynen. Gelir. Bak gaz falan vermiyorum. Bu matematiksel her şey gözünüzün önünde oluyor. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 5 numaralı ev, yaratıcılık evi. Ya bir şeyleri üretme, gelen hediyelerle bir şeyleri üretme ve daha iyiye götürme evi. Bu mudur? Budur sayın akrepler. Bakalım ne diyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne demiş? Değil ki konfor alanınızı yükseltmeye doğru gitmeniz gerekiyor. Peki onu nasıl yapacaklar? O dönemi balık burcunun içinde 12 numaralı evdeki dönemi kapatarak yapmanız gerekiyor bunu. Ama bak burada duygu var. Çünkü bu aynı zamanda bir panik göstergesi. Burada da duygu var. Duygusal %90 ket vurman gerekiyor. Hiç kimseyi gözünde büyütmemen gerekiyor. Olay buz gibi matematik olacak. Bu kişinin bana bir katkısı var mı? Yok.
Tamam. Plüton'u kullan. Arkamdaki Plüton'u kullan. Yak gitsin. Aynen. Yak gitsin. No mercy. No mercy. Yak gitsin, yardır. Sana en ufak bir katkısı olmayan her şeyi burn. Yangın söndürme tüpünü de başkasına ver, kaçsın gitsin. Bulamazsın hatta. Bulama onu. Hatta bir yere saklasın, ondan sonra kafasına sıksın. Kim nerede olduğunu öğreneme. Çünkü sen kıyamazsın, o yaktığın şeyi bir dışına kalkar, söndürmeye kalkarsın. Yasak. Yasak kardeşim. Öyle bir dünya yok. Aynen. Yapmak zorundasın. Bitti. Eğer öyleyse. Gelelim şimdi sayın uçan pisişikler. 2 numaralı ev Oğlak, 3 Kova, 4 Balık. Köklerde, atalarda bitiyor her şey. Durum bildiğiniz gibi değil. Aynen. Bakalım durum neymiş sayın yaylar. Köklerde olaylar nelermiş? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Kökler için diyor ki, aynen. Siz de yepyeni bir maceraya başlıyorsanız teraziler gibi. Tabii kökte abi, boru mu ya? Ay düğümü de orada. Tam da durağan harekette. Bu tamamen matematiksel olarak bile net formüldür. Return, aynen. Return and run. Bitti. Print, new version. Print, new version. Ah, new version. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Bak new version diyoruz. Kart çekiyor new version. O, matematik mi oğlum? Boru mu? Aynen matematik bu. Ve orada artık her şey senin hünerlerine kalıyor mantık olarak. Matematik yanılmaz. Dümdüz, net. O cevheri almak istiyorsan hünerlerini sergileyeceksin. Çünkü yeni bir alana geçiş yapıyorsun sen yani. Tertemiz. 4 numaralı ev. Başka olasılık yok matematiksel olarak. Allah Allah. Tabii. Aynen. Varın başka olasılık yok. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Yükselen Oğlak düşündüklerini hayata aktardığı nokta. Balık 3 numaralı ev geçer. Balık 3 numaralı ev geçer. Ne diyormuş 3 numaralı ev? Hemen göreceğiz. Çabuk ol. Tamam. Tamam. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki önce şu bilinçaltını mı halledecek Sayın Oğlak? Yani bilinçaltı sıkıntı çünkü. Bilinçaltı sıkıntı. No mercy diyeceksin bilinçaltına. No mercy diyeceksin. Çünkü burada kupaların kraliçesi var. Yatırımlarda kazanç demek. Ama bilinçaltı korkularını yendiğin sürece. Aynen. Bilinçaltı korkularını yendiğin sürece 3 numaralı evde bütün düşündüklerini hayata aktarman gerekiyor. Bu Boeing sesini duyduktan bir gün sonra çünkü senin korkuların ne yapacak biliyor musun? Ay düğümü de retroya geçtiği an hayır, hayır, no, no diyecekler. No, no, oğlum. Bak burada hem kupaların kraliçesi hem kupaların kralı var. Gelen yatırımları kendi yeteneklerinle beraber üzerine 9 kat inşa etmen gerekiyor. Ama önce o matematiksel ve mantıksal olarak nedir? O karanlığı oradan kaldırman gerekiyor. Net, mantıklı, mantıklı. O zaman senin oradaki en büyük savaşın kendinle. Kendinle, başka kimseyle değil. Risk alacaksın arkadaşım. Bu mu? Bu. Tertemiz. Hepsi kabak gibi ortada. Astroloji, matematik taraf hepsi kabak gibi orada. Bunun başka bir şeyi var mı açıklaması? Yok. Bitti. Gelelim sayın kova burçlarına. Ne diyormuş kova burçları için? 2 numaralı değerleri. Orada yine abi var. Bakalım nedir, ne değildir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki hayatında yenilenmeler olacak. Yepyeni bir inşa sürecine gireceksin sayın kova burcu. O inşaat sürecinde Achtung önemli küllerinden doğacaksın. Yani hem yenilenme hem dışsal hem içsel yenilenme. Mayday mayday. Yepyeni bir sen, yepyeni bir sürece doğru gidiyorsun. Yani oradan çıktığında ne eski kendini tanıyabileceksin ne de eski konfor alanında kalacaksın. Çok daha high level. Aynen. Çok daha high level. Bunun için de
kendinin bile tanıyamayacağı hale getirmek için sende var olan bütün geçmiş tecrübelerini orada kullanıp küllerine beraber yakıp yok etmen gerekiyor. Matematiksel olarak oradan sürekli successful error, successful error. Niye successful? Başarılı. Error olan ne? Geçmiş. Successful error. Successful error, it's true. Successful error, it's true. Successful error, it's true. Hep bu. Bu mesajı görmüyorsan bir yerde bir sıkıntı var. Bir şey yanlış yapıyorsun. Successful error, true. Successful error, true. Başkası olmaz. Bu mesajlar gelmiyorsa algoritmadan motor gibi şeklinde sen bir yerde yanlış yapıyorsun demektir. O yanlışı kontrol etmen gerekiyor. Bir yerde bir şeyi feda edemiyorsun demektir. Bir yerdeki bir alışkanlığı tutulmuştur demektir. Yoksa orada zeytinyağı gibi akması gerekiyor. Gelelim şimdi sayın balık burçlarına. 1 numaralı ev. Abi şu duruş gibi. Aynen. 1 numaralı ev. Mayday mayday. Bu 12 numaralı ev. Bak şimdi 1 numaralı ev Koç burcu tarafından yönetilir. Ama bu hangi burcun? 12 numaralı evin sahibi. Balık. Yani şimdiyle geçmişi aynı anda yaşıyor. Ve geçmiş artı şimdi eşittir. Geçmiş artı şimdi eşittir future. Bunu yapabilecek misin sayın balık? Geçmişi şimdiye katıp geleceği inşa edebilecek misin? Matematik, düz. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bu da demek oluyor ki 12 numaralı evdeki Plüton'u kullanıp geçmişle geleceği birbirine katıp Plüton'un her zamanki hareketidir bu. Bu Plüton'un çalışma prensibidir. Geçmişle şimdiyi karıştırır, orayı yakar ve küllerden bir geleceği çıkarır. Yeniyi çıkarır. Sen de aynısını yapmak ama senin bunu yapabilmen için oradan sıra kadem basman gerekiyor. Matematiksel olarak mantıklı zaten. Aynen mantıklı zaten. Başka yere gelip önünü daha rahat görebileceksin. Çünkü geleceği oluşturabilmek için geçmiş her şeyden kurtulman gerekiyor. Aynen. Kurtulmak için de oradan kaçman gerekiyor. Çünkü orası buna müsait değil. Aynen müsait değil. Orası küller içerisinde. Dust to dust. Aynen. Küller içerisinde ve yeni bir inşaat mı istiyorsun? Tılsımın kraliçesi. Başka yerde yap. O kraliçeyi, tılsım kraliçesi olan değerlerin yaptığında bu nereye gider diye görebilmen lazım. Bulunduğun nokta her yer dust, her yer kül. Nasıl göreceksin? Görmen mümkün değil. O yüzden götürmen gerekiyor onu oraya. Bu sayın balık. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Şimdilik benden bu kadar. Daha sonraki videolarla görüşmek üzere. Herkese arrivederci. Eyvallah.